Azerbaycan neden boş? Bunu hep merak ediyordum. Çünkü bu ülke 86.600 kilometrekarelik yüz ölçümüyle neredeyse Konya, Ankara ve Sivas'ın toplamı kadar bir alanı kapsıyor. Türkiye ile kıyasladığında küçük gibi görünse de aslında Avrupa'daki birçok ülkeden daha büyük. Belçika'nın yaklaşık 3 katı, Hollanda'nın ise 2 katından daha büyük. Üstelik 10 milyonu aşan nüfusuyla Belarus, İsviçre, Danimarka ve Sırbistan gibi birçok Avrupa ülkesinden daha kalabalık. Fakat haritayı açıp insanların nerede yaşadığına baktığınızda oldukça ilginç bir tablo ortaya çıkıyor. Çünkü Azerbaycan'da yaşayan her 3 kişiden 1.4'ü Bakü ve çevresindeki küçücük bir bölgede yaşıyor. Ülkenin yaklaşık %50'si Azerbaycan topraklarının %6 ila 7'lik bir kısmında sıkışmış durumda. Peki geriye kalan insanlar nerede yaşıyor? İşte burada işler daha da ilginçleşiyor. Çünkü Azerbaycan'ın yüz ölçümünün yaklaşık %90'ını oluşturan bölgelerde ülke nüfusunun yalnızca %15 ila %20'si yaşıyor. Bazı rayonların nüfus yoğunluğu ise kilometre başına 20 kişinin bile altına düşüyor. Yani haritada devasa görünen birçok bölge aslında neredeyse tamamen boş. Ve en ilginci, eğer İran'daki Güney Azerbaycan'ı da hesaba katarsak, Azerbaycan Türklerinin çoğu neden bugün Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları dışında yaşıyor? Gelin haritayı açalım ve Azerbaycan'ın büyük bölümünün neden boş göründüğünü birlikte inceleyelim. Bu arada sen de videoyu beğenerek bana destek olabilirsin. Azerbaycan'ın nüfusu yaklaşık 10 milyon kişiden oluşuyor. Fakat bu nüfusun 1/3'ü aynı bölgede oluşuyor. Üstelik bu bölge Bakü, Sumgayit ve Hazar Denizi'nin içine doğru uzanan Abşeron Yarımadası'nı kapsıyor. Yaklaşık 4,5 milyon insan burada yaşıyor. Yani Azerbaycan nüfusunun neredeyse yarısı. Nedeni çok basit. Kuzeyde devasa dağlar, batıda kilometrelerce uzanan kırsal alanlar, güneyde ise geniş ovalar. Ayrıca Karabağ'ın dağlık bölgelerinden de söz etmezsem olmaz ve yüzlerce kilometre boyunca devam eden seyrek yerleşimler. Hatta öyle ki bazı bölgelerde saatlerce yolculuk yapıp birkaç küçük yerleşim dışında neredeyse hiç büyük bir yerleşim görmüyorsunuz. Fakat aynı ülkenin doğusunda bambaşka bir manzara var. Gökdelenler, petrol tesisleri, otoyollar, üniversiteler ve milyonlarca insan. Sanki ülkenin tamamı tek bir noktaya çekilmiş gibi. Aslında bu durum yalnızca günümüzün değil, 100 yıldan uzun süredir devam eden bir hikayenin sonucu. Bu hikayede petrol de var, Rus İmparatorluğu da var, Sovyetler Birliği de var, savaşlar, göçler ve dünyanın en önemli enerji merkezlerinden biri olmanın getirdiği avantajlar da var. Ama işin en ilginç kısmı, eğer Azerbaycan Türklerinin tamamını saymaya kalkarsak ortaya çok daha şaşırtıcı bir tablo çıkıyor. Çünkü bugün bağımsız Azerbaycan'da yaklaşık 10 milyon kişi yaşarken İran sınırları içerisindeki Güney Azerbaycan'da yaşayan Azerbaycan Türklerinin sayısı 15 ila 20 milyon arasında değişiyor. Bazıları 40 milyona kadar dayandığını da iddia ediyor. Yani dünyadaki Azerbaycan Türklerinin çoğu aslında Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları dışında yaşıyor. Açıkça söylemek gerekirse bir ülkenin nüfus dağılımını anlamanın en kolay yolu gece ışıkları haritasına bakmaktır. Çünkü gece ışıkları bize insanların nerede yaşadığını birkaç saniyede gösterir. Gelin şimdi Azerbaycan'ın gece görüntüsünü açalım. İlk dikkatinizi çeken şey ne oluyor? Elbette Bakü ve çevresi. Hazar Denizi kıyısındaki bu dev ışık kümesi adeta bütün ülkeyi gölgede bırakıyor. Ülkenin geri kalanında ışıklar seyrek şekilde dağılmışken Bakü çevresi ise tek başına dev bir metropol gibi parlıyor. Aslında bunun sebebi çok basit. Çünkü Azerbaycan'ın ekonomik kalbi burada atıyor. Petrol burada, doğalgaz burada, en büyük liman burada, en büyük şirketler burada, en büyük üniversitelerin çok büyük bir bölümü burada. Yetmedi, yüksek maaşlı işlerin önemli kısmı da burada, başkent de burada. Dolayısıyla gençlerin yöneldiği yerde doğrudan burası oluyor. Fakat bu durumun kökenleri günümüzden çok daha eskiye dayanıyor. Bunun için 19. yüzyılın sonlarına gitmemiz gerekiyor. O dönemde Bakü dünyanın en önemli petrol şehirlerinden birisi haline gelmeye başlamıştı. Hatta bir dönem dünya petrol üretiminin büyük bir kısmı Bakü çevresinde sağlanıyordu. Evet, bugün petrol denildiğinde aklımıza Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri geliyor olabilir. Ancak bundan yaklaşık 150 yıl önce dünyanın enerji merkezi Bakü'ydü. İnsanlar iş bulmak için buraya akın etmeye başlamıştı. Dolayısıyla sermaye de buraya geldi, demir yolları da buraya yapıldı, sanayi tesisleri de buraya kuruldu. Ve Azerbaycan'ın nüfus dengesi yavaş yavaş değişmeye başladı. Aslında bugün gördüğümüz tabloda tam olarak o dönemde atılan temellerin sonucu. Peki petrol her şeyi açıklamaya yeter mi?
Aslında yetmez çünkü dünyanın birçok ülkesinde petrol zaten bulunan bir şey. Ama her ülkede nüfus tek bir bölgede toplanmıyor. Dolayısıyla Azerbaycan hikayesinde coğrafya da en az petrol kadar önemli. Haritaya biraz daha yakından bakalım. Azerbaycan'ın kuzeyine doğru çıktığımızda karşımıza Büyük Kafkas Dağları çıkıyor. Bu dağlar yalnızca Azerbaycan'ın değil, tüm Kafkasya'nın en etkili doğal engellerinden birisi. Bazı zirveler 4000 metrenin üzerine çıkıyor. Dolayısıyla kış aylarında sert hava koşulları yaşanıyor. Yerleşim kurabilecek düz alanlar sınırlı kalıyor. Elbette burada yaşayan insanlar da var. Özellikle Kuba, Kusar, Şamağı ve Zakatala gibi şehirler bulunuyor. Bu bölgelerin birçoğunu zaten gezmiş birisi olarak muhakkak gezmenizi de öneririm. Ancak bu şehirler hiçbir zaman milyonlarca insanı çekebilecek büyüklüğe sahip olmadı. Çünkü dağlık bölgelerde büyük sanayi merkezleri kurması zor olur. Tarım alanları da sınırlı. Ulaşım maliyetleri de yüksek ve ekonomik faaliyetler genellikle daha küçük ölçekli kalıyor. Bu yüzden nüfus yoğunluğu da doğal olarak düşük kalıyor. Benzer bir durumu ülkenin batısında da görüyorsunuz. Mesela Gence aslında Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri ve aynı zamanda ülkenin eski başkenti. Fakat nüfusu yaklaşık 400 bin civarında. Bakü'nün yanında oldukça küçük kalıyor. Oysa Gence kuzeydeki şehirlerin aksine tarihi boyunca önemli bir merkezdi. İpek yolu üzerinde bulunuyordu, kültürel açıdan büyük bir geçmişe sahipti ama tüm bunlar nüfus alması için yeterli olmadı. Çünkü modern dönemde petrol ekonomisinin merkezi Bakü olunca yatırımın büyük bölümü de haliyle doğuya yöneldi. İnsanlar iş için Bakü'ye gitmeye başladı. Dolayısıyla yıllar geçtikçe fark daha da büyüdü. Aslında bu durum biraz Türkiye'deki İstanbul etkisini hatırlatıyor. Nasıl ki Türkiye'nin birçok şehrinden insanlar iş ve eğitim için İstanbul'a geliyorsa, Azerbaycan'da da benzer bir süreç Bakü çevresinde yaşanıyor. Ancak Azerbaycan'da bu durum çok daha belirgin. Çünkü ülkenin toplam nüfusu daha küçük ve ekonomik faaliyetlerin çok büyük kısmı tek bir bölgede toplanmış durumda. Gelin şimdi haritayı açalım ve başka bir bölgeye yönelelim. Kuraraz Ovası. Azerbaycan'ın merkezinde yer alan bu geniş düzlükler ülkenin tarımsal kalbi olarak kabul ediliyor. Pamuk, tahıl, meyve, sebze ve hayvancılık. Bütün bunlar burada yapılıyor. Fakat tarımın da bir sınırı var. Ayrıca bir petrol merkezi kadar yüksek gelir üretemiyor. Bir finans merkezi kadar yüksek maaş sağlayamıyor. Bu yüzden genç nüfusun önemli bir kısmı zamanla büyük şehirlere yöneliyor. Sonuç olarak köyler yaşlanıyor, nüfus artışı yavaşlıyor ve bazı bölgelerde insanlar doğdukları yerlerden ayrılarak Bakü'ye göç etmeye devam ediyor. İşte bu yüzden Azerbaycan haritasına baktığınızda geniş alanlar olmasına rağmen nüfus yoğunluğu oldukça düşük görünüyor. Ama nüfusun dağılmasını etkileyen tek unsur coğrafya veya ekonomide sayılmaz. Yakın tarihte yaşanan savaşlar da bu tabloyu bir hayli değiştirdi. Elbette konumuz Karabağ. Kafkasya'nın belki de en çok konuşulan bölgesi Karabağ. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra başlayan çatışmalar yüz binlerce insanın yaşadığı yerleri terk etmesine neden oldu. Birçok aile ülkenin farklı bölgelerine taşınmak zorunda kaldı. Özellikle Bakü ve çevresi bu göçlerden önemli ölçüde etkilendi. Öte yandan savaş nedeniyle Karabağ'da bazı bölgeler neredeyse tamamen boş kaldı. Köyler terk edildi, tarım alanları kullanılamadı. Şehirler eski canlılığını kaybetti. 2020 yılında yaşanan savaşın ardından Azerbaycan bu bölgelerde yeniden yerleşim projeleri başlattı. Çok şükür ki bugün yeni yollar yapılıyor, yeni şehirler inşa ediliyor, akıllı köy projeleri geliştiriliyor. Fakat onlarca yıl boyunca boş kalan bölgeleri kısa sürede eski haline döndürmek elbette kolay değil. Çünkü insanların yalnızca evlere değil, iş imkanlarına da ihtiyaçları var. Çünkü bir şehir ancak insanlar orada geçimini sağlayabiliyorsa büyüyor. Ve işte tam da burada yeniden Bakü faktörü karşımıza çıkıyor. Çünkü insanlar karar verirken çoğu zaman şu soruyu soruyor. Nerede daha iyi bir hayat kurabilirim? Haliyle bu sorunun cevabı çoğu kişi için hala Bakü oluyor. Bu nedenle nüfusun önemli bir bölümü ülkenin doğusunda yoğunlaşmaya devam ediyor. Fakat hikayenin belki de en şaşırtıcı kısmı şimdi başlıyor. Çünkü Azerbaycan'ın nüfusundan bahsederken genellikle yalnızca bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti'ni düşünüyor olabilirsiniz. Oysa Azerbaycan Türklerinin yaşadığı alan bundan çok daha büyük. Gelin haritayı güneye çevirelim. İran'ın kuzeybatısına. Bu bölgeler Batı ve Doğu Azerbaycan olarak ikiye ayrılıyor. Bu isimler İran'ın kendi eyaletlerine vermiş olduğu isimler. Şimdi gelelim Tebriz'e, Urmiye'ye, Erdebil ve Zencan'a. Bugün milyonlarca Azerbaycan Türk'ü bu şehirlerde yaşıyor.
Üstelik birçok araştırmaya göre Güney Azerbaycan'daki Azerbaycan Türklerinin sayısı bağımsız Azerbaycan nüfusundan çok daha fazla. Yani ilginç bir durum ortaya çıkıyor. Dünyadaki Azerbaycan Türklerinin önemli bir bölümü Azerbaycan Cumhuriyeti sınırlarının dışında kalıyor. Bu nedenle yalnızca siyasi haritaya bakmak bazen yanıltıcı olabilir. Kültürel ve etnik haritaya baktığımızda çok daha geniş bir coğrafya karşımıza çıkıyor. Fakat burada ilginç bir detay daha var. Güney Azerbaycan'da da nüfus her yere eşit şekilde dağılmış değil. İnsanlar burada da yine belirli şehirlerde yoğunlaşmış durumda. Tebriz gibi merkezler milyonlarca insanı kendine çekiyor. Yani aslında Azerbaycan Türklerinin genel hikayesinde ortak bir tema görüyoruz. İnsanlar ekonomik ve kültürel merkezlerde toplanıyor ve bu durum yalnızca kuzeyde değil, güneyde de karşımıza çıkıyor. Peki gelecekte ne olacak? Azerbaycan'ın nüfusu ülkeye daha dengeli dağılacak mı? Aslında teorik olarak bu soruya evet diyebiliriz. Karabağ'ın yeniden inşası, yeni ulaşım projeleri, sanayi bölgelerinin çeşitlenmesi, turizm yatırımları ve bölgesel kalkınma programları. Bunların tamamı nüfusun farklı bölgelere yayılmasını sağlayabilir. Ancak bu süreç oldukça uzun. Çünkü şehirler yalnızca binalardan oluşmaz. Şehirler aynı zamanda alışkanlıklardır. İnsanlar yıllardır iş bulmak için Bakü'ye gidiyor. Şirketler yıllardır merkezlerini Bakü'de açıyor ve bu döngü kendi kendini beslemeye devam ediyor. Bu yüzden önümüzdeki yıllarda da Azerbaycan'ın nüfus haritasında çok büyük değişimler görmek kolay olmayabilir. Ama Azerbaycan devleti bunu değiştirmek için bazı önlemler almış durumda. Kısacası Azerbaycan yüz ölçümü bakımından oldukça büyük bir ülke. Fakat tüm bu coğrafyanın ortasında nüfusun 1/3'ünü içine çeken devasa bir mıknatıs var. O mıknatısın adı da Bakü. Belki de Azerbaycan'ın en büyük coğrafi gerçeği tam olarak budur. Haritada büyük görünen bir ülke ama nüfusunun büyük bir kısmı küçücük bir yarımadada yaşıyor. Ve bu yüzden Azerbaycan'ın büyük bölümü ilk bakışta boş görünse de aslında karşımızda petrolün, coğrafyanın, tarihin ve göçün birlikte şekillendirdiği çok özel bir nüfus hikayesi bulunuyor. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve bana destek olmak için katıl üyesi olmayı unutmayın.